sosyal medyaya baktığımızda Demokrat Partililer zaten eleştiriyorlar Trump'ı zayıf bir lider olmakla, İsrail'i durduramamakla. Çünkü öyle bir ateş yaktı ki İsrail. Yani Orta Doğu yine bir topyekün savaşın içinde ve de en korkulan senaryonun içinde. En korkulan senaryo İran ve İsrail'in topyekün savaş formatında, bakın karşılıklı misilleme değil, topyekün savaş formatında karşı karşıya gelmesiydi. Biz şimdi onun içindeyiz aslında. İçindeyiz ama İran girecek mi? İran nasıl bir tercih yapacak onu merak ediyorum. Yani İsrail ordusu sözcüsü tarafından yapılan bir açıklamaya baktığımız zaman İran'ın son saatlerde İsrail'e 100'den fazla insansız hava aracı fırlattığı söyleniyor. Ve İsrail'in de o İHA'ları vurmak için çalıştığı belirtiliyor. İran'dan fırlatılan o İHA'ların tabii ki İsrail tarafına ulaşması da saatler sürebilirmiş. O saatler diliminde de zaten herhalde hazırlanılır buna karşılık verme konusunda. Evet, ama Turgut Alp Boyraz'ın da dediği gibi buradaki strateji tabii ki hazırlanacak. İsrail'in bu katman katman hava savunma sistemi İHA'lara karşı devreye girecek ama o bir oyalama taktiği ya, yani İHA sistemlerinin kafasını karıştırıp daha sonra atılacak daha güçlü balistik füzelerin bu hava savunma kalkanının delmesine zemin hazırlamak için önce İHA'ları yolluyor. Rusya da bu stratejiyi kullanıyor bu arada, yine İran İHA'larıyla. Önce İHA'ları yolluyor, ardından balistik füzeleri yolluyor ki hava savunma sistemlerinin bunlara cevap verip imha etme kapasitesi zayıflatılsın ve bu kalkanlar aşılabilsin. Ama yani böylesi sadece yüzlerce İHA ya da füzeyle bir karşılık etkili olur mu? Yani işte burada ne derece caydırır? Zaten çok kararlılar. Evet, zaten burada İsrail'in hedef odaklı, hassas bilgiye ve silaha dayalı operasyonunun etkisi ve sonucunu gördük. İran'ın uzun süreceğini de söyledi. Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı öldürülüyor. Tesisler vuruluyor, nükleer ve askeri tesisler ve devam edilecek. Biz buna hazırız. Zaten çoktan planlamamızı yaptık. Aylar, yıllar öncesinden bile yapılmış olabilir bu planlar. Çünkü Hizbullah'a yönelik saldırının yıllar öncesinde altyapısının hazırlandığını görmüştük. Yani inanılmaz bir istihbarat operasyonuydu o. Ama İran'ın böyle bir planı ve gücü var mı en başta? Bunu bilmiyoruz. Sadece yüzlerce füze ve İHA yollamak bu saldırının orantılı misillemesi midir, karşılığı mıdır? Değil. Ama gelinen noktada bir de şunu da sorgulamalıyız artık. İşte diyoruz ya, Trump ne yapacak? Arap ülkeleri de ne yapacak? Avrupa ülkeleri de ne yapacak? Artık şunun sorgulanması ve bu konuda eyleme geçilmesi gereken bir andayız. İsrail durdurulmadıkça daha kötüsünü yapıyor. Mutlaka. İsrail durdurulmadıkça sadece Filistin topraklarını çalmak, Filistinlileri öldürmekle, katletmekle kalmıyor. Lübnan'a bunu yapıyor, Suriye'yi işgal etti. Karşısında Türkiye'yi hedef almaya çalıştı. Trump'ı yanına çekmeye çalıştı. Olmadı. Ama yani bakın, sınırı yok. Karşısında düşman belirlemesinin sınırı yok ve bu düşmanın saldırısının da sınırı yok. Çünkü durdurulmuyor. Arap ülkeleri bir yandan Trump'ın öncülüğünde İsrail'le askeri, ticari ve siyasi diplomatik ilişkilerini hala canlandırmanın, hala altını çiziyorum, anını beklerken Suudi Arabistan başta olmak üzere. Çünkü Suudi Arabistan hiç şunu demedi, biz prensip olarak da karşıyız demedi. Açığız ama önce Gazze konusunda durmalılar. Ve iki devletli çözüm olmalı diyorlar ama hala açıklar. Fakat İsrail'in dış politika, iç güvenlik anlayışı değişmeden herkes için bir tehdit olacağı ve uluslararası hukuk varsa İsrail'e de bunun gerektiği şekilde yaptırım uygulanması gerektiği, İsrail kollanmamalı daha fazla. İran saldırısı bize bunu gösteriyor. Gazze zaten bize bunu bağırıyor. İran konusunda Arap ülkeleri de, Avrupa ülkeleri de artık bir elini taşın altına koymalılar artık. Tutum değiştirmeliler. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Haber Global Dış Haberler Müdürü Süheyla Demir bizimle birlikteydi. Çok kıymetli değerlendirmeler yaptı ve bilgilerini bizimle paylaştı. Süheyla, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.